Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım göreve gelişinden bu yana yaptığı ilk konuşmada Lübnan'da ateşkes ihtimaline kapıyı kapatmadı ve önce Gazze'ye saldırıların sona ermesi yönünde bir şart sunmadı. Lübnan Başbakanı Mikati de önümüzdeki saatlerde ateşkes olabilir diyerek umudu arttırdı. Ateşkes ümidi yeşerirken Hizbullah'ın Hayfa'ya düzenlediği roketli saldırıda da 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah'ının yeni lideri Naim Kasım, İsrail'le ateşkese yeşil ışık mı yaktı? Kasım, Hasan Nasrallah'ın yerine getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. Savaş planımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi ancak ateşkes ihtimaline de kapıyı kapatmadı. Üstelik bunun için önce İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasını şart koşmadı. Şimdiye kadar İsrail'in kabul ettiği ve bizim de müzakere etmeyi kabul edebileceğimiz bir proje olmadı. Ateşkes için yalvarmayacağız. Eğer İsrailliler saldırganlıklarını sonlandırmaya karar verirse bunu uygun gördüğümüz şartlara göre kabul ederiz. ABD ateşkes için bastırıyor. Biden'ın üst düzey danışmanlarından Amos Hochstein geçen hafta Beyrut'taydı. Axios haber sitesine konuşan Amerikalı yetkililere göre görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Bunun üzerine Hochstein çarşamba günü Beyaz Saray Orta Doğu danışmanı Brett McGurk'le birlikte İsrail'e doğru yola çıktı. Öncesinde ise Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda konuştu. Umuyorum ki ilerleyen gün ve saatlerde ateşkesi görürüz. Hostey'ine umutlanmalı mıyım diye sorduğumda bana düne göre daha iyi bir pozisyondayız dedi. O görüşmenin ardından Lübnan basınına konuşan Mikati umutlu olduğunu söyledi. Ancak ateşkes umudu yeşerirken Hizbullah Hayfa'ya roket salvosuyla saldırdı. En az 7 İsrailli hayatını kaybetti. Bu Hizbullah'ın İsrail topraklarına düzenlediği en ölümcül saldırı oldu. Daha önce de İsrail basını Netanyahu yönetiminin Lübnan'da ateşkes seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. İsrail ordusu da Netanyahu'ya Hizbullah'a büyük darbe vurulduğunu ve ateşkes için gereken şartların oluştuğunu bildirdi. Zira hem ABD'nin baskısı hem de cephede verilen kayıplar İsrail'i de zorluyor. Peki masada nasıl bir anlaşma var? İsrail basını olası ateşkes anlaşmasının taslağını yayınladı. O taslağa göre 2006'daki savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak Lübnan'ın güneyine yalnızca Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler barış gücü konuşlandırılacak. Lübnan'daki silah üretimi hükümet tarafından kontrol edilecek. Silah tedariki için yalnızca Lübnan ordusuna izin verilecek. Anlaşma 60 günlük sürede hayata geçirilecek. Ateşkes duyurulduktan sonra 7 gün içerisinde İsrail tüm güçlerini kademe kademe Lübnan'dan çekecek. Lübnan ordusu da güneydeki tüm devlet dışı askeri altyapıyı dağıtacak.